Bildiğiniz tüm süpermarket reyonlarını, son kullanma tarihlerini ve sterilize edilmiş mutfak tezgahlarını zihninizden silin. Sadece hayatta kalma içgüdüsünün, açlığın ve acımasız bir doğanın hüküm sürdüğü bir dünya hayal edin. Bir yanda 6 ay süren zifiri karanlıkta donmuş bir fokun içinden fermente olmuş kuşları çıkaran eller. Diğer yanda kavurucu güneşin altında bir sığırın şah damarından yaşam sıvısını, yani kanı sağan savaşçılar. İnsanlık tarihi aslında bir beslenme tarihidir ve coğrafya bizim kaderimizi belirlediği kadar tabağımızdakileri de belirlemiştir. Merhaba Coğrafya Durağı kanalı takipçileri. Bugün sizlerle sadece ilginç yemeklerden bahsetmeyeceğiz. Bugün insanın biyolojik sınırlarını zorlayan, imkansız coğrafyalarda hayatta kalmak için geliştirilmiş, mideyi zorlayan ama insan zekasına hayran bırakan o muazzam hayatta kalma stratejilerine, dünyanın en uç mutfaklarına derin bir yolculuk yapacağız. Hazırsanız midenizin ve zihninizin sınırlarını zorlamaya başlıyoruz. Dünyanın en kuzeyine, buzulların ve sonsuz beyazlığın hüküm sürdüğü Grönland'ın kuzeybatı kıyılarına doğru süzülüyoruz şimdi. Burası, kış aylarında güneşin ufuk çizgisinin altına saklandığı ve aylarca yüzünü göstermediği, sıcaklığın -40 derecelere kadar düştüğü, affı olmayan bir coğrafya. Toprağın donmuş olduğu, tek bir otun bile yeşermediği bu buzul çölünde C vitamini ihtiyacınızı nasıl karşılarsınız? Inuit halkı bu sorunun cevabını binlerce yıl önce modern bilimin hayal bile edemeyeceği bir yöntemle bulmuş. Adı kiviak. Dışarıdan bakıldığında modern insan için bir kabus, bir çürüme gibi görünebilir. Ancak bu aslında bir biyokimya mucizesi ve bir kış sigortasıdır. Hikaye ilkbaharın gelişiyle milyonlarca küçük alk kuşunun bölgeye göç etmesiyle başlar. Gökyüzü kuşlarla kararır ve yerel halk ağlarla bu küçük kuşları avlar. Ancak asıl şok edici süreç bundan sonra başlar. Avlanan bu yüzlerce kuş, tüyleri yolunmadan, gagaları çıkarılmadan, hatta iç organları bile temizlenmeden bütün halde içi boşaltılmış bir fok derisinin içine tulum gibi doldurulur. Yanlış duymadınız, bir fokun içine yaklaşık 400 veya 500 adet kuş hiç hava kalmayacak şekilde sıkıştırılır. Fokun derisi, üzerine sürülen fok yağı ile hava almayacak şekilde mühürlenir, sıkıca dikilir ve üzerine ağır taşlar konularak bir nevi mezara gömülür. Bu taş yığınının altında kuşlar 3 aydan 18 aya kadar bekletilir. Kuşların bağırsaklarındaki enzimler eti yavaş yavaş fermente eder, kemikleri yumuşatır ve eti pişirir. Kışın en karanlık, en soğuk günlerinde genellikle bir düğün, doğum günü veya topluluğun bir araya geldiği özel bir günde bu fok derisi açılır. Ortaya çıkan koku yıllanmış, çok keskin bir peyniri veya ağır bir ançüezi anımsatır. İnsanlar kuşların derisini soyar ve eti çiğ olarak, bazen kemikleriyle birlikte tüketirler. Bu yöntem, C vitamini açısından fakir olan kutup bölgesinde hayati önem taşıyan vitaminleri korumanın ve skorbut gibi hastalıklardan korunmanın tek yoludur. Kiviak sadece bir yemek değil, bir mühendislik harikasıdır. Çünkü eğer fok derisi hava alırsa veya sıcaklık doğru ayarlanmazsa, içerideki karışım ölümcül botulizm bakterisi üretebilir. Ve bu da tüm ziyafeti bir felakete dönüştürebilir. Ölümle yaşam arasındaki bu ince çizgide dans eden lezzet, Arktik insanın zekasının bir kanıtıdır. Şimdi ise dondurucu soğuktan dünyanın bambaşka bir ucuna, kavurucu sıcağın ve tozun hüküm sürdüğü Doğu Afrika'nın savanlarına, Kenya ve Tanzanya sınırlarına iniyoruz. Ufukta kırmızı pelerinleri rüzgarda dalgalanan, ellerinde mızraklarıyla efsanevi Maasai savaşçıları beliriyor. Burası suyun altından daha değerli olduğu, kuraklığın aylarca sürdüğü bir coğrafya. Maasai halkı için sığır sadece eti yenen bir hayvan değildir. Sığır, hayatın merkezi, zenginliğin ölçüsü, sosyal statünün göstergesi ve Tanrı'nın onlara bahşettiği en kutsal varlıktır. Bu coğrafyada kuraklık dönemleri o kadar sert geçer ki suyu ve yiyeceği bulmak imkansızlaşabilir. İşte böyle zamanlarda Maasai diyeti devreye girer, süt ve kan. Batı dünyasında veya modern tıpta yüksek kolesterol ve kalp hastalığı sebebi olarak görülen doymuş hayvansal yağlar burada yaşamın ta kendisidir. Maasailer hayvanlarını yemek için hemen öldürmezler. Çünkü canlı bir inek süt ve kan vermeye devam ettiği sürece
ölü bir inekten çok daha değerlidir. Bunun yerine cerrahi bir hassasiyetle hayvanı hiç incitmeden boynundaki şah damarına özel bir yay ve okla atış yaparlar. Kan özel bir su kabağına doldurulur. Yeterli miktar, genellikle 1-2 litre alındıktan sonra yara çamurla veya şifalı bitkilerle kapatılır ve hayvan yaşamına sağlıklı bir şekilde devam eder. Bu kan bazen çiğ ve sıcak olarak içilir, bazen de sütle karıştırılarak osarc adı verilen, protein ve yağ açısından inanılmaz derecede zengin kırmızı bir iksir haline getirilir. Sizleri şaşırtacak bir bilgi daha verelim. Yapılan bilimsel araştırmalar neredeyse tamamen hayvansal yağ, süt ve kanla beslenen Maasai savaşçılarının batılı insanlara göre çok daha düşük kolesterol seviyelerine ve çok daha sağlıklı bir kalp damar sistemine sahip olduğunu göstermiştir. Bu durum, bilim insanlarını yıllardır şaşırtan bir genetik adaptasyon ve hareketli yaşam tarzının sonucudur. Onlar için kan vahşet değil kutlamadır. Kan doğum yapan kadına güç veren, sünnet olan çocuğa direnç kazandıran, hastaları iyileştiren kutsal bir yaşam sıvısıdır. Savanın tozunu ve sıcağını üzerimizden atıp ciğerlerimizi tuzlu havayla doldurmak için Güneydoğu Asya'nın ılık turkuaz sularına, Filipinler, Malezya ve Endonezya kıyılarına uzanıyoruz. Burada toprağa basmayı reddeden, hayatları boyunca teknelerde yaşayan, okyanusu evi bilen bir topluluk var. Bajau Laut, yani deniz çingeneleri. Bir Bajau için sınır kavramı yoktur. Sınır teknesinin gidebildiği, küreklerinin dayanabildiği en uzak noktadır. Ancak onları bu belgeselin konusu yapan şey sadece göçebe yaşam tarzları değil, bedenlerinin bu su dünyasına verdiği inanılmaz biyolojik tepkidir. Bu insanlar yiyeceklerini denizin metrelerce altından hiçbir tüp, oksijen maskesi veya modern ekipman kullanmadan sadece bir deniz gözlüğü ve mızrakla avlarlar. Sıradan bir insan suyun altında ne kadar nefes tutabilir? 1 dakika, 2 dakika, bir bajau denizin 70 metre derinliğine inebilir ve suyun altında 5 hatta 10 dakikadan fazla kalabilir. Bilim insanları bu yeteneğin sadece çocukluktan gelen bir antrenmanla ilgili olmadığını keşfetti. Bajau halkının dalakları kara insanlarına göre %50 daha büyüktür. Bu genetik mutasyon dalış sırasında dalağın kasılarak kana bol miktarda oksijenli alüvar pompalamasını sağlar. Yani onlar denizde yaşamak, suyun basıncına dayanmak için tam anlamıyla evrimleşmişlerdir. Yemek kültürleri de tamamen denize endekslidir. Deniz hıyarları, kestaneler, ahtapotlar ve resif balıkları ana besinlerdir. Güneşten korunmak için ise pirinç, zerdeçal ve baharatlardan yaptıkları borak boğaz adında sarı renkli özel bir macunu yüzlerine sürerler. Karaya çıktıklarında deniz tutması değil, kara tutması yaşayan bu insanlar için okyanus sadece bir su kütlesi değil, evleridir, mutfaklarıdır ve bedenlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Şimdi ise deniz seviyesinden 4000 metre yükseğe, bulutların üzerine, Güney Amerika'nın çatısına, Ant dağlarının sisli zirvelerine tırmanıyoruz. Peru ve Bolivya'nın yüksek platolarındayız. Burası oksijenin azaldığı, nefes almanın zorlaştığı, gündüzlerin yakıcı güneşli, gecelerin ise dondurucu soğuk olduğu ekstrem bir iklimdir. İnkaların torunları olan Quechua ve Aymara halkları bu zorlu iklimi doğayla savaşmak yerine onunla işbirliği yaparak devasa bir gıda teknolojisi laboratuvarına dönüştürmüştür. Burada karşımıza çıkan en ilginç teknik, chunyo, yani doğal yollarla dondurularak kurutulmuş patates. NASA'nın astronotlar için geliştirdiği gıdaların suyunu alarak saklama teknolojisini Ant halkı yüzyıllardır ayaklarıyla ve doğanın gücüyle uyguluyor. Hasat edilen özel acı patates türleri gece dondurucu soğukta dışarıya, bozkıra serilir. Patatesin içindeki su donar ve hücre zarlarını çatlatır. Gündüz güneş yakıcı bir şekilde çıktığında ise tüm köy halkı bu patatesleri ayaklarıyla ezerler. Bu işlem günlerce, bazen haftalarca tekrar edilir. Sonuçta içindeki suyu tamamen atılmış, taş gibi sert, mantar ve bakterilerin üreyemeyeceği 10 yıl hatta 20 yıl boyunca bozulmadan saklanabilen chunyo elde edilir. Bu, kıtlık zamanlarının, kuraklığın ve kötü hasat yıllarının sigortasıdır. Ve tabii ki bu sofraların vazgeçilmezi cuy, bizim sevimli bir evcil hayvan olarak bildiğimiz Gine domuzu, burada binlerce yıldır temel protein kaynağıdır.
Tavuktan çok daha hızlı üreyen, az yemle beslenen ve evin içinde, mutfakta yaşayan bu hayvanlar Ant mutfağının en önemli, en kutsal parçalarından biridir. Bu insanlar doğaya o kadar derin bir saygı duyarlar ki, her yemekten önce toprağa, yani Pachamama'ya, toprak anaya içkilerinden veya yemeklerinden bir parça dökerek teşekkür ederler, onu beslerler. Yolculuğumuzun son durağında rüzgarın hiç eksik olmadığı uçsuz bucaksız Moğolistan bozkırlarındayız. Burada hayat atın sırtında geçer. İnsan sayısından çok atın bulunduğu bu topraklarda mutfak kültürü de bu hareketliliğe ayak uydurmak zorundadır. Moğollar için beyaz yiyecekler kutsaldır ve her şeyin başıdır. Bunların başında da ayrak yani kımız gelir, kısrak sütü inek sütünden çok farklıdır. Şeker oranı yüksek, yağ oranı düşüktür ve çiğ olarak içildiğinde insan sindirim sistemine uygun değildir. Çok güçlü bir etkisi vardır. Ancak Moğol göçebeleri bu sütü alıp bir inek derisi tulumun içinde günde binlerce kez sabırla çalkalayarak fermente ederler. Ortaya çıkan içecek hafif alkollü, gazlı, ekşimsi, besleyici ve bozkırın sert koşullarına dayanıklılık veren bir iksirdir. Bir Moğol çadırına yani gere girdiğinizde size ilk sunulan şey misafirperverliğin en büyük göstergesi olan kımızdır. Kaseyi sağ elinizle almalı, yüzük parmağınızla bir damlasını havaya, gök tanrı Tengri'ye sunmalı ve en azından bir yudum içmelisiniz. Ve belki de dünyanın en ilginç atıştırmalığına, Afrika'ya kısa bir dönüş yaparak değinelim. Geofaji, yani toprak yeme alışkanlığı. Özellikle hamile kadınların mineral ihtiyacını karşılamak için belli kil ve toprak türlerini aşermesi ve tüketmesi, Haiti'den Sahra altı Afrika'ya kadar uzanan vücudun eksik olanı topraktan en ilkel yolla alma çabasının bir sonucudur. Avustralya çöllerinde ise aborjinlerin protein kaynağı olan parmak kalınlığındaki Wichiti larvaları toprağın altındaki bir başka gizli hazinedir. Grönland'ın donmuş kıyılarından Afrika'nın yanan savanlarına, okyanusun derinliklerinden Ent dağlarının zirvelerine kadar gördüğümüz tek bir gerçek var. İnsan, hayatta kalmak için her şeyi yapar, her şeye uyum sağlar. Mutfak kültürü sadece bir lezzet arayışı değil, coğrafyaya karşı kazanılmış bir zafer, bir hayatta kalma teknolojisidir. Yediğimiz her lokma, atalarımızın hayatta kalma mücadelesinin doğayla kurdukları ilişkinin bir mirasıdır. Bir sonraki coğrafya durağı macerasında dünyanın bilinmeyen başka bir köşesinde, başka bir hikayede görüşmek üzere. Merakla kalın, yolda kalın, hoşça kalın.